Merhaba, QNB Finans Bank ve Hukuk Akademisi işbirliğiyle gerçekleştirilen Banka ve Finans Hukuku yayın serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Konuklarımız QNB Finans Bank Hukuk Müşavirliği Davalar Bölümü Bölüm Müşaviri Sayın Avukat Fatma Avcı Büyükkalkan ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'ndan akademisyen Sayın Profesör Doktor Ercüment Özkaraca. Bugün iş hukukunda rekabet yasal sözleşmeleri ve bu tip sözleşmelerin bankalardaki yansımaları ve uygulamalarından bahsedeceğiz. Sayın hocamız Ercüment Özkaraca'nın bu konuda hem yayınları hem de kitapları söz konusu. Ben sözü uzatmadan Fatma Hanım size bırakayım. Çok teşekkür ederim. Hocama da tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğu içerisinde bize zaman ayırdığı için. Senin de bahsettiğin gibi Öykü Hoca'nın çok fazla çalışması, akademik incelemeleri var bu konuyla ilgili. Hocam ne dersiniz? Nasıl başlayalım? Nedir sözleşmeler, rekabet yasal sözleşmeleri? Öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Rekabet etmeme borcu işçinin sözleşmeden kaynaklanan borçlarından bir tanesi. Biz rekabet etmeme borcunu ikiye ayırarak inceliyoruz iş hukukunda. Birisi sözleşmenin devamı sırasında, yani iş ilişkisi devam ederken söz konusu olan rekabet yasağı. Bu işçinin sadakat borcundan kaynaklanan, zaten her iş ilişkisinde sözleşme devam ederken işçi rekabet etmeme borcu altında. Türk Borçlar Kanunu 396. maddesinde bu hususta düzenleniyor. Ve rekabet etmeme borcuna aykırı davranışı iş sözleşmesi devam ederken bir haklı fesih sebebi olarak düzenlenmiş İş Kanunu 25. maddesinin 2. fıkrasında ahlak ve niyet kurallarına aykırı bir neden olarak düzenlenmiş. Ama asıl uygulamada tartışma konusu olan ve bizim bugün detaylarıyla ele almaya çalışacağımız rekabet etmeme borcu sözleşmenin bitiminden sonra, yani bir işçinin işverenle olan iş ilişkisi sona erdikten sonraki dönemdeki rekabet etmeme borcu. Kural olarak işçinin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Yani sözleşmenin devamı sırasındakinden farklı olarak işçinin sözleşme sonrasında bir rekabet etmeme borcundan söz edebilmemiz için bu konuda özel bir anlaşma yapılmış olması gerekiyor. Öncelikle iş kanununda rekabet etmeme borcunun koşulları, aykırılığın cezai şart ve benzeri konular düzenlenmiyor. Bu konu Türk Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. Bildiğiniz gibi Borçlar Kanunu diğer iş kanunlarına nazaran ana kanun niteliğinde. İş kanundaki boşluklara Borçlar Kanunu uyguluyoruz. Rekabet etmeme borcu da hem Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunumuzda düzenlenmişti. Yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzda da rekabet etmeme borcuna ilişkin hükümler var. Ayrıntılı bir düzenleme var değil mi hocam? 6098'de. Oldukça bizim İsviçre'den aldığımız bir kanun, biliyorsunuz, Borçlar Kanunu. Ve diğer batılı ülkelere baktığımızda daha detaylı bir düzenleme olduğunu İsviçre'de görüyoruz. Biz de İsviçre'deki düzenlemeyi aldığımız için bizim de ayrıntılı düzenlemelerimiz var. 4 maddeden oluşuyor. Hem koşulları, sona ermesi, aykırılığın yaptırımı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş. Hocam bu koşullarında biraz dediğiniz gibi yani aslında iş kanununda öngörülmeyen ama sözleşmeyle işçiye getirilen belirli yükümlülükler olduğu için yasa koyucu da bunu ayrıntı olarak düzenlemiş ve sınırlarını da çizmiş. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle rekabet etmeme borcunu biz iş sözleşmesiyle işçi işe girerken yaptığımız sözleşmenin içine bir hüküm olarak koyabileceğimiz gibi ayrı bir anlaşma biçiminde de yapabiliriz. Sözleşmeye ek olarak iş ilişkisi devam ederken de böyle bir kararlaştırma yapılabilir. Hatta bana göre sözleşmenin sona ermesi aşamasında dahi o ana kadar kararlaştırma olmasa da yapılabilir. Bunun yapılabilmesi için bazı geçerli koşullarımız var. Öncelikle yazılı şekil şartımız var. Evet. Yani rekabet etmeme borcu altına girebilmesi için çalışanın yazılı olarak anlaşma yapılmış olması lazım. Kural olarak eğer işveren bir borç altına girmiyor, sadece işçi rekabet etmemeyi taahhüt ediyor ise işçinin imzası yeterli. İşveren de ilerleyen aşamalarda onları da konuşuruz. Biz karşı edim yükümlülüğü altına giriyorsa bu durumda işverenin de imzası gerekecektir bu yazılı şekil şartının gerçekleşmesi için. İlk koşulumuz yazılı şekil Evet. şartı. Bir diğer koşulumuz işçinin fiil ehliyetine sahip olması. Bunun yanında rekabet etmeme borcunun geçerli bir şekilde ortaya çıkabilmesi için işçinin, işverenin meslek sırları, müşteri çevresi ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi sahibi olması, yani yaptığı işin pozisyonu itibariyle bu sırlara, müşteri çevresine, işverenin yaptığı işlere vakıf olmayı mümkün kılan bir iş olması
ve işçinin bu bilgileri kullanarak işverene önemli bir zarar verme ihtimalinin bulunması gerekiyor. Zarar vermek şart değil. Evet. Yani burada ifade etmek istediğimiz husus, her işçiyle rekabet etmeme sözleşmesi yapılamaz. İşverenin bunun yapılmasına haklı bir menfaati olması, işçinin söz konusu bilgileri kullanarak işverene önemli bir zarar verme ihtimali bulunması gerekiyor. Aksi takdirde rekabet yasağı sözleşmesi geçerli olmayacaktır. Evet hocam, Yargıtay kararlarında da bu zarar verme meselesinin tartışıldığını görüyoruz. Bazı kararlarda işte zarar doğmuş doğmamış noktasından gidip aslında kanunda arananın zarar değil, önemli bir zarar tehlikesi olduğu, zararın doğmasına gerek olmadığı noktasında da birleşiyor sonradan kararlar. Bu konuyla ilgili de çok da tartışılıyor doktrinde de. Yani önemli zarar tehlikesi her konu ve olayda tekrar tekrar değerlendirilmesi gereken bir husus değil mi? Tabii ki. Hatta yani bankacılık sektörü, sizler de bankada hukuk müşaviri olarak görev yapıyorsunuz. Mesela bankada müfettiş yardımcısı olarak çalışan bir kişiyle ilgili Yargıtay kararı var. Kişinin pozisyonu itibariyle ne gibi işte müşteri çevresine hakimiyet sağladığı, iş sırlarına hakimiyet sağladığı konularının yerel mahkemece araştırılması gerektiği. Yani bu yasağın kararlaştırılması noktasında bu koşul var mı yok mu bunu irdeleyin biçiminde yargı kararına konu olmuş olayımız söz konusu. Geçerli koşullarını aslında değerlendirirken eski borçlar kanunuyla yeni borçlar kanunu arasında bir düzenleme farklılığı var. Belki oraya değinmek yararlı olabilir. Şöyle ki bizim önceki borçlar kanunumuzda rekabet yasağının sınırlandırılması konusunda işçinin ekonomik geleceğinin hakkaniyete aykırı şekilde sınırlandırılmaması için yasağın işte belli bir coğrafi alan yerle, belli bir süreyle ve işlerin nevi noktasında yani faaliyet açısından da bir sınırlandırma içermesi gerektiği öngörülüyordu. Ve kanun bu sınırlandırmaları saydıktan sonra aksi halde yasak geçersizdir. Yani siz bir süreyle sınırlandırmadıysanız, belli bir coğrafi alanla sınırlandırmadıysanız Ya da belli bir konuyla sınırlı. aynen yasak geçersizdir ya da aşırı bir yasak varsa bu geçersizdir diye düzenleme getirmişti. Yaptırım geçersizlikte. Hatta yine bankacılık sektörüyle bağlantı kurarsak örneğin tüm Türkiye'deki bankalarda diğer bankalarda çalışma yasağı öngören bir rekabet yasağını Yargıtay geçersiz saymıştı. Tüm Türkiye'deki yasak açısından geçmiş dönem Yargıtay kararlarında tanınan istisna yabancı uyruklu kişiler içindi. Yani eğer işçi yabancı uyruklu ise siz tüm ülke çapında da yasak getirebilirsiniz biçiminde bir yargı içtihadı söz konusuydu. Bizim yeni borçlar kanunumuz yapılırken aslında biz yine İsviçre'yi iktibas ettik. İsviçre Borçlar Kanunu'nda 1971 yılında yapılan değişikliklere uyum sağlamış olduk. İsviçre Borçlar Kanunu'na 1971'de bir hüküm eklendi. Şu an bizim kanunumuzun 445. maddesinin 2. fıkrasında bu hüküm yer alıyor. Evet. Bu önemli farklılıklar yarattı. Eski uygulamaya nazaran rekabet yasağının sınırlandırılması konusunda ciddi farklılıklar var. Az önce ifade ettiğim gibi 818 sayılı eski borçlar kanunumuzda sınırlandırma aşırı ise işte tüm Türkiye'de benimle rekabet edemezsin diye çalışanla bir sözleşme yapmış isem bunu geçersiz sayar iken şimdi diyor ki 445. maddenin 2. fıkrası hakime önemli bir yetki veriyor. Diyor ki hakim bütün durum ve koşulları ve özellikle de diyor işverenin üstlenmiş olabileceği kelimesinin altını çiziyorum. Karşı edimi de dikkate alarak diyor. Aşırı rekabet yasağını kapsam ve süre açısından sınırlandırabilir. Yani siz aşırı bir yasak getirdiniz. Örneğin diyelim ki 5 yıllık bir yasak getirdiniz ya da az önceki örneğimizde olduğu gibi tüm Türkiye'de benimle rekabet edemezsin. Hatta 3-5 ülke saydınız. Çalışan işverenle rekabet edemeyecek. Ya da yani belli bölgelerde yapılan işlemler için o bölgelerin tamamının sayıldığı bir sözleşme. Mesela böyle bir kararlaştırmayı duruma göre eski kanun zamanında aşırılık nedeniyle geçersiz sayarken şu anki düzenleme diyor ki hakim bunu sınırlandırabilir. Bu konuda kanun ilk yürürlüğe girdiğinde verilmiş yargı kararlarında eski alışkanlıklarla diyebiliriz geçersiz sayan kararlar verildi. Mesela Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bu yönde kararları vardı. Daha sonra çok sayıda karar düzeltme yoluna başvurma sonucu verilen karar görüyoruz. Diyor ki hakime 445'e 2'de bir yetki tanınmış. Hakim bu yasağı sınırlandırsın, geçersiz saymasın. Hukuki işlemin ayakta tutulması prensibi, taraf iradelerinin üstünlük tanınması yaklaşımının bir sonucu. İlginçtir. Tüm dünyada
bir rekabet yasağı getirilen bir olayda dahi 11. Hukuk Dairesi bunu doğrudan geçersiz saymayın. Hakime tanınmış bir yetki var. Hakim bunu yetkisini kullansın. Şimdi uygulamada bu yetkinin kullanıldığı olaylar görüyoruz. Mesela işte Ankara BAM bir kararı var. Bu yasa işçinin çalıştığı il ile sınırlandırılmış. Yaptığı işler ve benzerleri ile sınırlandırılmış. Nasıl sınırlandırır? İşçi bu konuda bir tespit davası açabilir. Aşırı olduğunu düşünüp şimdi sözleşmesi sona erdi, rekabet yasağı var. Bir işte çalışmayı düşünüyor ama o yasak acaba aşırı mı? Nerede çalışırsa yasak kapsamına girmeyecek. Nerede çalışırsa yasakla ve yaptırımla karşı karşıya kalacak. Bu belirsizliği gidermek için bir tespit davası açılabilir. Evet. Bunun dışında işçi gidip bir yerde çalıştığında o sözleşmedeki yasak kapsamında olduğunu düşünen işverenin zararlarının giderilmesi ya da cezai şartın tazmini amacıyla açtığı bir davada hakim bu Tartışılabilir. yetkiyi kullanabilir. Burada bir soru ortaya çıkıyor. Acaba hakim bu yetkiyi ancak aşırı olduğunu, yasağın aşırı olduğunu iddia eden işçinin talebi üzerine mi kullanabilir? Talep Ya da olmadan kendiliğinden. kullanabilir mi? Evet. Yoksa ifade ettiğiniz gibi kendiliğinden resen de bu yetkiyi kullanabilir mi? Sorusu ortaya çıkıyor. Değişik görüşler var ama Yargıtay'ın içtihadının kendiliğinden hakimin bu yetkiyi kullanabileceği, hatta kararları incelediğimizde kendiliğinden bunu kullanması gerektiğini düşündüğü sonucuna varıyoruz. Neden bu sonuca? Bu da biraz öyle düzenlenmiş sanki değil mi hocam? Ben de öyle düşünüyorum. Hakim sınırlayabilir Evet. diyor kanun. Yani hakim başlıyor, son ifadede sınırlandırabilir. Yargıtay kararlarına baktığımızda az önceki örneğimizden gidelim. Tüm dünyadaki yasağı geçersiz saymışsınız. Hayır, yetkiniz var. Ona göre sınırlandırın. Demek ki siz resen hakim olarak aşırı görüyorsanız bu yetkiyi talep olmasa da sınırlandırmanız gerekir yaklaşımında olduğunu ifade edebiliriz. Hocam süreyle ilgili de değil mi? 2 yıl ama hani özel koşullar yoksa 2 yılda sınırlandırmış durumda. Evet. Belirttiğiniz gibi kanun diyor ki rekabet yasağının süresi kural olarak 2 yıldır. Özel durum ve koşullar hariç 2 yılı geçemez diye bir ifade var. 2 yılı aşan bir yasak kararlaştırabilir miyiz? Kararlaştırabiliriz. Özel durum ve koşullar bunu gerektiriyorsa. Aslında burada bizim kanunumuza geçmiş dönemde olmayan yeni kanunla giren bir karşı edim kavramı var. Evet Bu hocam. karşı Evet, ben de çok siz de ayrıntılı çalışıyorsunuz bu konuyla ilgili makalenizde yeni okudum daha bu konuyla ilgili. Gerçekten çok önemli tespitleriniz var. Merakla da bekliyorum bu konuyla ilgili söyleyeceklerinizi. Şöyle ki bizim hukukumuzda işverenin işçiyle bir rekabet yasağı akdettiğinde, sözleşme akdettiğinde bir edim üstlenmek zorunluluğu yok. Az önce hakimin sınırlandırma yetkisini ifade ederken işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de dikkate alır demiştik. Yani üstlendiği demiyor, üstlenmiş olabileceği. Dolayısıyla bu bir olasılık. Bizim mehas kanunumuz İsviçre'de de karşı edimin zorunlu olmadığı kabul ediliyor. Yani tıpkı 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde olduğu gibi işveren bir karşı edim üstlenmiş olmasa da rekabet yasağı sözleşmesi geçerlidir. Karşı edim zorunlu bir unsur değildir. Bazı batılı ülkelerde rekabet yasağı sözleşmesi yapabilmeniz için işverenin de bir karşı edim üstlenmesi gerekir. Örneğin, Çoğunluğunda da öyle değil mi hocam Avrupa'nın? Evet. Dünyanın çoğunluğunda da sanki iş oraya gidiyor. Örneğin Alman hukukunda çalışanın son giydirilmiş ücretinin %50'sini, en az %50'sini yasak süresi boyunca işverenin ödeme yükümlülüğü söz konusu. Ama İsviçre'de böyle bir zorunluluk yok. Biz de İsviçre'den aldık. Böyle bir düzenleme bizim hukukumuzda sadece yasağa, aşırı yasağın sınırlandırılmasına bir kriter olarak karşı edim öngörülmüş mü, öngörülmemiş mi bunu kullanıyoruz. Karşı edimin ama öngörülmüş olması işte bu yasağın biraz daha geniş bir coğrafi alan. Düşünün, çalışana önceki ücretinizi aynen ödemeye devam ediyoruz dense. Böyle bir karşı edimin olduğu rekabet yasayla hiçbir karşı edimin öngörülmediği rekabet yasağının kapsam ve süre açısından farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani birinde hakim bir yıllık bir yasağı adil, hakkaniyete uygun, ekonomik geleceği sınırlandırmayacak bir yasak görürken aynı ücretini almaya devam ediyorsa belki 2 yılı, belki 2 yılı aşan oradaki özel durum koşul kapsamında daha geniş, daha uzun süreli bir yasağı da hakkaniyete uygun görebilecektir. Bizim Hatta hocam şöyle de değerlendiriliyor değil mi bu konuda? Tamamı verilmese bile ücretin bir karşı edim varsa orada işin elde ettiği kazanç, gelir ya da iş bakmama nedeniyle
harcamadığı emek, mesai ile ilgili orada elde ettiği kendince bir kazancı da dikkate alarak karşı ödeme yükümlülüğünün süresini, şartlarını belirliyor, değil mi? Ya bizde zaten bu zorunluluk olarak öngörülmediği için geçerliği noktasında özel bir şeyimiz yok ama miktarı yasağın kapsam ve süresi açısından dikkate alınacak bir unsur. Mesela bu konuda bir Yargıtay kararı var. İşveren 24 aylık bir yasak getirmiş ve demiş ki ben yasak süresince ücretinizi aynen ödemeye devam edeceğim. Ama bu 24 aylık süre zarfında sizi bu yasaktan muaf tutabilirim. Artık bu yasağa tabi olmadığınızı ifade edebilirim. Böyle bir durumda o ne kadar yasak söz konusuysa 2 yıllık süre içerisinde o kadar karşı ödeme alabilirsiniz. Geri kalan sürede alamazsınız. Yani bundan vazgeçme hakkını saklı tutmuş diyelim. Ve 7 ay sonra işveren artık rekabet edebilirsiniz diye bildirimde bulunmuş çalışanına. Bu Yargıtay kararı konusu oldu. Yargıtay da işveren vazgeçme hakkını saklı tutmuş olduğu için çalışanın 7 ay boyunca karşı ödeme alabileceğine karar verdi. Geri kalan sürenin karşı ödemini alamayacağına karar verdi. Ama dediğim gibi bunun bir de düzenlemesi, pozitif düzenlemesi yok. Sadece aykırılığın takdirinde. Burada bir gelişimden bahsedebiliriz. Şöyle ki Borçlar Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bazı kararlarında karşı ödeme bir zorunlu unsur gibi, yani karşı ödeme görülmediği için rekabet yasağı geçersizdir diye kararlar çıktı. Daha sonra bunlar değişti. BAM kararlarında falan da çokça gördük, değil mi hocam bunu? Evet, aslında şu an BAM kararlarında rekabet yasağı sözleşmesinin yapıldığı durumda genel olarak bu sözleşmelere ne koyuyor? İşveren bu yasağa aykırılık halinde işverenin talep edebileceği şeyler nelerdir? Uğradığı zararın tazmini. Ama zararın ispatı her zaman kolay olmayacağı için genelde bu yasağa aykırılık hali için bir cezai şart öngörülüyor. İşçi bu yasağa aykırı davranışta bulunursa örneğin son ücretinin 10 katı tutarında cezai şart öder gibi, bu konuda bir şey yok. Aşırı bir cezai şart getirilirse hakimin bunu da sınırlandırma etkisi var. Şimdi rekabet yasağına aykırılıkta işçi şu tutarda cezai şart öder şeklinde bir kararlaştırma getirebilmemiz mümkün müdür? Türk Borçlar Kanunu'nun 420. maddesi var bildiğiniz gibi. Orada yine Yeni Borçlar Kanunu'na eklenen bir hüküm var. Eski Yargıtay İçtihadı'nın kanuna alınmış halidir bu. Der ki hizmet sözleşmesinde işçi aleyhine tek taraflı cezai şart öngöremezsiniz. Acaba bu işçi aleyhine tek taraflı cezai şart öngöremezsiniz düzenlemesi rekabet yasağı içinde geçerli midir? Şu an güncel bir tartışma, aslında Hukuk Genel Kurulu'nun da gündeminde. Nasıl? İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi bir karar verdi. Dedi ki rekabet yasağına aykırılıkta işçi aleyhine cezai şart öngörebilmeniz tek taraflı mümkün değildir. Çünkü rekabet cezai şart karşılıklı olmalıdır. Burada bir kişisel olarak görüşüm, bu konuda yazılarım da var. 420. maddenin 1. fıkrası aslında rekabet yasağı için öngörülmüş bir şey değil. Sözleşmenin belli bir süreden önce fesih hali için geliştirilmiş bir içtihat. Kanuna bu amaçla alınmış bir düzenleme. Rekabet yasağında işverenin bir üstleneceği bir karşı cezai şart yok. Yani işveren ancak karşı ödemesi zorunlu olarak getirirseniz işçinin o çalışmaktan kaçınma yükümlülüğü altına girdiği, rekabet etmeme yükümü altına girdiği dönemde ona bir bedel ödeme. Yoksa cezai şart anlamında bir karşılıklılık söz konusu değil. Tıpkı sır saklama borcunda olduğu gibi. Yani sır saklama borcuna aykırılık haline de cezai şart öngörebilirsiniz. Burada işverenin üstlenebileceği bir cezai şart yok. Yani onun bir karşı borcu burada söz konusu değil. Yani Yargıtay'ın içtihadı bu noktada hizmet sözleşmesinde tek taraflı cezai şart olmaz hükmünün rekabet yasağında uygulanmayacağı hususunda. Ama İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi'nin bir direnme kararı var. Hukuk Genel Kurulu'nun kararını göreceğiz. Bu arada bazen ticaret mahkemesi diyoruz, bazen iş mahkemesi diyoruz. Evet hocam, oraya da geleceğiz. Aynen. Sonradan görevli mahkemeye de geleceğiz ama öncesinde ben bir sona ermeyi sormak istiyorum size. Hangi hallerde sona erer bu yasak? Evet. Şimdi yasak hangi hallerde sona erer? Öncelikle işverenin bu yasağın devamında önemli bir menfaati kalmamışsa bu yasak sona erer. Siz iş yerinizi kapatmış olabilirsiniz, faaliyet konunuzu değiştirmiş olabilirsiniz. Önemli bir menfaati kalmamışsa sona erer. Yasak sürenin bitimiyle sona erer. 2 yıllık bir yasak getirdiysek, 6 aylık bir yasak getirdiysek bu öngördüğümüz süre
bitince yasak sona erer. Doğal olarak işçi ölürse yasak sona erer. İşveren ölürse hayır sona ermez. Çünkü işverenin ölümü durumunda işletme ayaktaysa yine o rekabet etmeme borcu devam eder. Şimdi burada tartışabileceğimiz kanunda öngörülen sona erme sebeplerinde açısından kanun şöyle bir hüküm getiriyor. Yine İsviçre Borçlar Kanunu'ndan aynen alınmış bir düzenlemedir. Diyor ki kanun, iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından Evet. veya işverene yüklenebilen bir nedenle işçi Haklı neden. tarafından feshedilirse Hı hı. yasak sona erer. Şimdi işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilirse sona erer. Demek ki haklı sebeple feshederse işveren İş Kanunu 25. maddesindeki haklı fesih yetkisini kullanırsa yasak devam ediyor. Şu soru ortaya çıkıyor. Acaba geçerli sebeple feshettiğinde Evet. yasak sona erer mi? Erer mi? Şimdi burada kanunu lafzını yorumlasak bu haklı sebep olmadığına göre geçerli Peki. sebeple feshederse yasak Hı hı. sona erer anlamı çıkıyor ama bunun isabetli bir yorum olmadığını düşünüyorum. Hatta bu konudaki sorunun da kaynağının aslında bizim bunu İsviçre'den almamız, İsviçre hukukunda ise iş güvencesi olmadığı için haklı sebep, geçerli Geçerli sebep sebep ayrı. ayrımının bulunması. Ama İsviçre'deki yargı kararlarında da illaki derhal fesih sebebi olmak zorunda. İşçiden kaynaklanan bir sebeple aslında feshe gidiyor değil mi hocam? Çok isabetle belirttiniz. Ben de size katılıyorum. Ya işçinin bir kusuru söz konusuysa, işte geçerli nedenle fesihte de şu ayrımı yapıyoruz. İşçiden kaynaklanan nedenlerle eğer işveren Hı hı. feshetmişse yani işçinin davranışlarından ya da yetersizliğinden kaynaklanan bir geçerli fesih söz konusu ise yasağın devam edeceği, buna karşılık işletmesel nedenlerle işçinin bir kusuru olmaksızın işletmesel sebeplerle işverenin aldığı bir işletmesel karar sonucu bir fesih söz konusu ise işçinin bir kusuru olmadığı için rekabet yasağının sona ereceğini kabul ediyoruz. İşveren fesihleri böyle. İşçi açısından Evet. Özellikle emeklilik, evlilik ya da onun haklı nedenleri orada da pek çok ayrım var yine değil mi? evet aynen. İşçi açısından kanun işverene yüklenebilen bir nedenle feshederseniz yasak sona erer diyor. Yani işveren bu feshe sebep olacak bir davranışta bulunmuş. Örneğin işçinin ücreti ödenmedi, fazla çalışma ücreti ödenmedi, sosyal sigorta primleri gerçek ücreti üzerinden yatırılmıyor gibi bir haklı sebeple işçi sözleşmesini feshederse rekabet yasağı sona erer. Ama sizin de isabetle işaret ettiğiniz üzere burada işçinin kıdem tazminatına hak kazanmasına rağmen rekabet yasağının sona ermediği bazı fesih halleri var. Nedir bunlar? İşte evlilik sebebiyle fesih. Bildiğiniz gibi hukukumuzda kadın işçilere evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmelerini feshetme imkanı getiriyor kanun koyucu ve böyle bir durumda da en az bir yıllık hizmet süresi varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor. Şimdi iş sözleşmesinde rekabet yasağı kararlaştırılmış olan bir kadın çalışan bir yıl içerisinde sözleşmesini feshettiğinde evlendiği tarihten itibaren kıdem tazminatına hak kazanıyor ama rekabet etmeme borcundan kurtuluyor mu sorusunu yanıtlamak gerekiyor ki hayır kurtulmaz. Rekabet yasağı devam eder. Çünkü burada işverene yüklenebilen bir neden söz konusu değildir. Çalışanın kıdem tazminatına hak kazanması rekabet etmeme borcundan kurtulma anlamına gelmez. Emeklilikte de benzer. Aynı şekilde bunlar zaten aslında kıdem tazminatına hak kazandırıyor ama 24. maddede değil, derhal fesih düzenleyen Sebepleri. 24'te düzenlenmiyor. Kıdem tazminatına ilişkin 1475 sayılı İş Kanunumuzun 14. maddesinde düzenlenen sebepler evlilik gibi emeklilik durumunda da işçi kıdem tazminatına hak kazanır bir yıllık hizmet süresi varsa ama bu tür sözleşmesel kayıtlar işte rekabet etmeme borcu eğer sözleşmede karşılıklı bir ceza şart belli bir süreden önce sözleşmeyi feshetmemek için bir ceza şart öngörülmüşse örneğin yine bu ceza şartı ödeme yükümlülüğünden de çalışanın kurtulması bu anlamda mümkün olmuyor. Çünkü işverene yüklenebilen bir sebep burada söz konusu değil. Evet, aynı şekilde çünkü devam da edebilir süreç. Evet. Onunla ilgili hocam demin de belirttiniz gerçekten bu görev meselesi bayağı tartışılıyor doktrinde Yargıtay kararlarında. En son nereye bağlandı mesela? Aslında şu an bağlanmak üzere diyebiliriz. Çok öteden beri Yargıtay'da o zaman bir 9. hukuk dairesi vardı. Şu anda da sadece 9. Arada biliyorsunuz 7. 22. hukuk daireleri iş davalarına baktı. Şu an 9. hukuk dairesi tek daire. Diğer daireler
zaten kapatıldı. Eskiden de ticaret mahkemeleri de bakardı, iş mahkemeleri de bakardı. Yani davayı nerede açarsanız orada görülüyor gibi. Bu şu anda vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleriyle ilgili de aslında böyle bir şey yaşıyoruz. İdari yargı da bu davalara bakıyor, adli yargı da bu davalara bakıyor. Rekabet yasağına dönersek, iş mahkemeleri bu davalara bakarken 2012 yılında Hukuk Genel Kurulu üst üste 2-3 karar verdi. Hep ticaret mahkemesi görevlidir biçiminde. O dönem 9. Hukuk Dairesi de ticaret mahkemesi görevlidir diye içtihat değişikliğine gitmişti ama yakın geçmişte bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk daireleri arasında rekabet yasağına aykırılıktan, tabii burada neyi konuşuyoruz? Sözleşme sonrası rekabet yasağı. Evet. Yoksa iş ilişkisi devam ederken rekabete aykırı bir davranış varsa kuşkusuz bu zaten İş sadakat Evet. borcu olduğu için iş mahkemesi. Ama sözleşmenin bitiminden sonraki rekabet yasağına aykırılıkta görevli mahkeme neresi olacak? İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinin çeşitli hukuk daireleri, bazıları iş mahkemesi dedi, bazıları ticaret mahkemesi Hocam dedi. gerekçeleri de şey değil mi onun iş ya da ticaret olması? Bir taraf diyor ki işte ticaret olmamalı diyenler. Burada bir sözleşmenin feshi gündeme geliyor öncelikle. O sözleşme acaba yasanın öngördüğü şekilde feshedildi mi, edilmedi mi rekabet yasağına konu sözleşmenin geçerli olabilmesi için? Diğer tarafta diyor ki öbür ticaret mahkemesine bakılması gerekenlerde aslında burada bir ticari sırlarla ilgili sorun ve sıkıntı var. O sıkıntının doğup doğmadığını da aslında en iyi değerlendirecek yer ticaret mahkemeleri diyor. Gerçekten iki tarafta aslında baktığınız zaman çok da haksız değil bence de. Konu çok ortada bir konu. Evet. Çok isabetle belirttiniz. Ticari sırrı ancak ticaret mahkemesi değerlendirebilir diyor. İş hakimleri haklı fesih var mı yok mu? Geçerli fesih var mı? İşçiden kaynaklı mı? Bunlar iş mahkemelerinin zaten bu amaçla kurulmuş mahkemelerdir. 1960 tarihli bir içtihadı birleştirme kararına atıf var bazı kararlarda. İş mahkemeleri uzmanlık mahkemesidir. Bunları ancak iş mahkemesi değerlendirir diye, ama sırlar açısından da ticaret mahkemeleri bunları söylüyor. Ama tartışmanın odak noktasında şu var. Ticaret Kanunu'nda mutlak ticari davalar sayılıyor. 4. maddesinde de işte eskiden Borçlar Kanunu işte 348-352 ifade ediliyordu. Şimdi yeni Borçlar Kanunu'nda 444 ve devamı hükümleri mutlak ticari dava sayılıyor 4. maddeye göre. Ticaret hukukçuları genel olarak diyebiliriz. Diyorlar ki 5. maddede de Ticaret Kanunu'nun bir hüküm var. Diyor ki aksine bir hüküm bulunmadıkça bu mutlak ticari davalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ticaret mahkemelerinde görülür. Miktarına ve değerine de bakılmaz diyor. Şimdi mutlak ticari dava o zaman ticaret mahkemesi görevli. Biz de diyoruz ki bu konuda da çalışmalarımız var. Bakın hükmün kendisi hemen başlangıcında aksine bir hüküm bulunmadıkça diyor. Bir de ticaret iş mahkemesi kanununda bir değişiklik yapıldı değil mi hocam? Ondan sonra da bir tartışma alevlendi. Evet. Yani bu bir argüman olarak iş mahkemeleri biliyorsunuz geçmiş dönemde iş kanunundan kaynaklanan davalara bakıyordu. Deniz İş Kanunu'ndan ve Basın İş Kanunu'ndan kaynaklanan davalara da o kanunlardaki özel hükümler dolayısıyla iş mahkemesi bakıyordu. Ama iş kanunu kapsamı dışında olup Deniz İş ve Basın İş Kanunu kapsamına da girmeyen, yani Borçlar Kanunu'na tabi olan çalışanların davalarına iş mahkemesinde bakılmıyordu. Meğer ki bir toplu iş sözleşmesi bulunsun. Yeni Borçlar Kanunu, yeni iş mahkemeleri kanunu, Borçlar Kanunu'na tabi olan çalışanları da davalarından kaynaklanan uyuşmazlıkları da kapsıyor. Mahkemesi kanunu. Ama bundan bağımsız olarak Borçlar Kanunu değişikliği olmasaydı dahi aksine hüküm bulunmadıkça ifadesi Ticaret Kanunu 5. maddesinde aksine hüküm bulunmadıkça dediği için iş mahkemeleri kanunu zaten işçi ile işveren arasında iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklara iş mahkemesi bakar diyor. Dolayısıyla bizim zaten aksine düzenlememiz var. Bize göre tartışma konusu olmaması gerekir. İş mahkemesi görevli olması gerekir. Ama çok sayıda incelemenin, makalelerin yazıldığı bir konu, tartışmalı bir konu. Şimdi bir güncel gelişme yaşandı demiştim. İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri kendi aralarında içtihat farklılığı oluşunca Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluşu hakkında kanunun 35. maddesi diyor ki siz bir konuda anlaşamazsanız, farklı bölge adliye mahkemelerinden farklı kararlar çıkarsa bunu Yargıtay'ın ilgili dairesi bu uyuşmazlığı giderir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne başvuruldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu başvurdu. Ve orada Başkanlar Kurulu kendi görüşünü de ifade ediyor. Başkanlar Kurulu bize göre
iş mahkemesi görevli olmalıdır diye bir başvuru yaptı. Ama 11. Hukuk Dairesi bu uyuşmazlığı ticaret Ticaret. mahkemelerinin görevli olduğu noktasında giderdi. Ancak şu anda rekabet yasağına aykırılıktan kaynaklanan davalarda görevli mahkeme konusunda içtihadı birleştirme başvurusu var. Bir içtihadı birleştirme kararı çıkması bekleniyor. Bu biliyorsunuz içtihadı birleştirme kararları kanun hükmünde Yargıtay Evet. Kanunu 45. maddesi Hı hı. uyarınca artık içtihadı birleştirme kararı ne yönde çıkarsa bu sorun da nihai olarak çözülmüş olacak. Tartışma da böylece Evet. nihayelenmiş olacak. Hocam bir de şeyi çok tartışmış son kararında değil mi? Genel Kurulu kararı 818 sayılı yasa döneminde çıkan yapılan bir sözleşmenin fesinin 6098 sayılı yasa döneminde yapılmış olması halinde bunun geçerlilik şartları ile ilgili hangi kanuna bakmamız gerekiyor noktasında bir ayrıntılı Evet. kararı var. Bu konuda hani bahsettiğiniz karara konu olayda rekabet yasağı eski borçlar kanunu döneminde düzenleniyor ama ihlal niteliğindeki davranış yeni borçlar kanunu zamanında acaba bu düzenleme farklılığı hakimin sınırlandırma yetkisi yeni borçlar kanununda var. Bu yetkiyi bu uyuşmazlıkta kullanacak mıyız? Yoksa geçerli koşulu olarak mı o sınırlandırma sebeplerini ele alacağız? Burada Hukuk Genel Kurulu diyor ki bu yasak kararlaştırıldığı tarihteki düzenlemelere göre geçersiz bir yasak. Çünkü siz orada bir yer sınırı getirmemişsiniz. O nedenle yapıldığı anda geçersiz olan bir rekabet yasağı sözleşmesine yeni borçlar kanunu uygulamak mümkün değildir diyor. Hocam bir de bu yasağa son verilmesiyle ilgili bir talep mümkün mü? O hangi durumlarda yapılabilir? Bu konuda da bilgisi alabilir miyiz? Teşekkür ederim soru için. Bu aslında konunun çok dile getirilmeyen kısmıdır. Yani az bilinen boyutlarından bir tanesidir. Şimdi rekabet yasağına aykırılık durumunda az önce ifade ettik. Eğer bir cezai şart kararlaştırılmışsa işveren herhangi bir zarara uğramasına gerek olmaksızın cezai şartı talep edebiliyor. Bunu aşan bir zararı varsa bu aşan zararını da talep edebiliyor. Ama kanun Aşan zararla ilgili hocam sözleşmede hüküm bulunmasına gerek var mı? yok. Yok. Ama cezai şart için Hı hı. mutlaka cezai şart talebi için bir kararlaştırma yapılması lazım ama aşan zararı isteyebilir. Sizin işaret ettiğiniz üzere yasağa aykırı davranışa son verilmesini eğer sözleşmede açıkça saklı tutmuşsa işveren rekabet yasağına aykırı davranışa son verilmesini de talep edebilir. Yani bir yerde çalışıyor artık orada Evet. çalışmasına son verilmesi gibi Evet. ciddi bir yaptırımı da. Aynen. Peki bu yaptırımla aykırılık yani son vermesini istedi. Buna uymadı. Vermedi. Ne olacak? Aslında bu tabii ki dar anlamda iş hukuk konusu değildir. İcra filan hukukunu ilgilendirir. Tazik hapsi bu konudaki çalışmalarda tazik hapsine başvurulabileceği öngörülüyor. Yine bir düzenlememiz kanunda olan işçinin aksi kararlaştırılmamışsa kararlaştırılan cezai şart tutarını ödeyerek borçtan kurtulabileceğine ilişkin bir düzenlememiz var. Ama orada da diyor ki yani siz cezai şartı ödeyerek borçtan kurtulabilirsiniz ama tam anlamıyla bir kurtulma değil. Neden? Çünkü diyor ki sonrasında ama işverenin bu ödediğiniz cezai şartı aşan bir zararı ortaya çıkarsa bunu yine karşılamakla Evet. yükümlüsünüz diye kanunumuzda düzenleme var. Burada birazcık da bankalardaki uygulamalara değinelim mi Fatma Hanım? Tabii. Mesela bankalarda bu sözleşmeler yaygın olarak kullanılıyor mu? Hı hı. Aslında bankacılık sektöründe çalışanların çok da sektör dışına çıkıp farklı sektörlerde çalışma imkanı yok gibi. Tabii ki istisnaları vardır ama bir bankanın hukukçusu bile yine banka alanında çalışmak ister. Nasıl uygulanıyor? Sizden dinleyelim. Şimdi biz de her pozisyon için değil ama belli pozisyonlar için rekabet yasağı sözleşmeleri koyuyoruz sözleşmelerimize. Hocamın da çok ayrıntılı belirttiği gibi tabii sınırlamalara, kapsama dikkat ederek bu düzenlemeleri yapıyoruz. Son dönemde bizde de özellikle özel girişimcilik projeleri kapsamında çok gündeme gelmeye başladı işlemler. Sektörün geneliyle ilgili de fintechler kapsamında da çokça gündemde. Ama artık Yargıtay'ın uygulamaları da netleşmeye başladı. Kanundaki düzenlemeler de kapsamlı ve ayrıntılı. Düzenlemelere dikkat ederek biz de sözleşmelerimizde yer veriyoruz. Evet, aslında dediğiniz gibi bankaların içinden kendi uygulamaları, yeni girişimler çıkabiliyor ve bunların başka sektörlerde aynı sektörün farklı alanlarında uygulanması için kısıtlamalar Evet. yapmak Gerekiyor. gerekiyor. Aha.
Teşekkür ederiz bugünkü katılımlarınız için. Çok etkili ve verimli bir konuşma oldu. Teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. QNB Finans Bank.